Ben testereyi de kullanabilirim, miç de kullanabilirim. Tamam biz satıyoruz, para kazanıyoruz ama ne kazanıyoruz? Aslında benim için zor değil, onlar için zor bir durum bu. Güven kaybedeceğimizde para kaybederiz. Çünkü her şey şirket, her şey çalışmak, her şey para demek değil. Elif de İstanbul doğumlu, memur bir babanın kızı. Babamız emekli polis memuru. Aslında bizim başarı hikayemiz orada başlıyor. Babamız emekli olduktan sonra arabasını satıyor, emekli ikramiyesini de alıyor ve bir demirci açmaya karar veriyor. Büyük bir cesaretle tabii ki, belki mesleki olarak aslında bomba uzmanlığını getirdiği bir cesaretle şirketi kuruyor ve başarılı oluyor ilginç bir şekilde. Hiç bilmediği bir işte çok başarılı oluyor. Şirketi belli bir yere getiriyor. 3 kardeşiz, 2 erkek kardeşim var. Onlar biraz daha önce başladılar sektöre, 10 yıl önce başladılar. Ben biraz daha geç dahil oldum eğitimim gereği. Aslında ben tıbbi laborantım. Tamam farklı bir sektörden mezunum, farklı bir iş yaptım kısa bir süre. Daha sonra onlardan 10 yıl sonra ben de sektöre dahil oldum. Ve ondan sonra aslında Ekol Demirçelik'in hikayesi farklı bir yere evrildi diyebilirim. Çünkü bir kadın gözüyle artık şirketi yönetilmeye başlandı. Benim dahil olmamdan sonra biraz daha düzenli, biraz daha kurumsallaşma sürecimiz başladı. Aslında hikayemiz de buradan sonra başlamış oldu. Aslında orada biraz daha annemin yönlendirmesi vardı bizde. Benim annem de çok cesur bir insandır. 12 yaşından beri iş hayatında. Uzun süreler çalışmış bizim doğumumuza kadar. Ticaret de yapmış eski dönemlerde. Onun da cesaretiyle aslında 47 yaşında kuruluyor bu şirket. Asıl aslında büyük başarı hikayesi orada bizim. Kuruyor ama o dönemde de ülkede bir ekonomik kriz başlıyor. 2002'den bahsediyoruz. Bir yıl sadece uçakları saydım der. Hep söyler bunu. Hiçbir şey kazanamamış. Sadece işte şirketi döndürebilmiş. Ama ondan sonra ilginç bir şekilde başarılı olmuş. Çünkü hep söylüyorum, insanlara güven duyuluyorsa o insanlar başarılı olabiliyorlar. Yani insanların güveniyle aslında bir yerlere gelmiş. Tedarikçilerimizin ona güvenmesiyle bir yerlere gelmiş. Sürekli desteklenerek bir yerlere gelmiş. Ki ben de öyleyim. Babamdan aldığım aslında soyadının itibarıyla insanlar bana güvendi ilk başta. Tabii ki ben kendi güvenimi sağladım sektörde ama ilk başta tabii ki babamızın soyadının güveniyle başladık biz. O itibarla başladık. Böyle de devam ettik. Yani iyi ki babamız yapmış diyoruz. Aslında o zaman çok korkmuştuk. Ben 20 yaşındaydım o zaman. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. İşte bir tane arabam var, bir emekli maaşım var, ne yapacağız? Batarsam köyüme giderim demişti. Hepinizin bir mesleği var. Bu arada hepimiz ayrı ayrı okullardan mezunuz. Bir kardeşim işletme mezunu, bir tanesi radyo televizyon mezunu. Ben tıbbi laborantım. En kötü hepimizin bir altın bileziği vardı. Bunları da tabii ki düşünerek zamanında belki o memur kültürüyle garanti işlerimiz olsun diye hepimizi ayrı ayrı okuttu, meslek dışı da okuttu. Bir ticareti de öğretti bize sağ olsun. Ondan sonra bugünlere geldik. Eğitim hayatımız çok iyi geçmedi. Niye geçmedi? Memur babamız polis. Sürekli farklı şehirlerdeydik. Her yıl farklı bir okulda okurduk. O yüzden okula çok adapte olamadım. Aslında çok başarılı bir çocuk değilim. Hep böyle orta sınıf giden bir çocuktum. Çünkü her yıl okul değiştiriyorduk. Biz okula alışınca tayinimiz çıkardı. Başka yerlere giderdik. Yine en son İstanbul'daydık ama orayı kazandığım için okudum açıkçası. Hani çok istediğim bir meslek değildi ama mesleğim olsun diye okudum o dönem için. Kısa bir sürede yaptım. İyi de bir hastanede yaptım. Başarılı da oldum. Orada da başarılıydım ama daha sonra tabii sektöre dahil olunca bıraktık. Çünkü işler iyi gitmeye başladı. Bize de ihtiyaç olmaya başladı. Farklı personeller alacağına çocuklarımı çalıştırmaya başladı. Tabii aile şirketleri böyledir biliyorsunuz. Tabii ben orada sekreteryadan başladım. İlk süreç öyle. Nasıl başladınız derseniz. Asla patronun kızı olarak koltuğa oturmadım. Ben kabul etmedim bunu, oturabilirdim. İşi tamamen öğrenmek istedim. En alttan başladım. Ben mavi yakadan da çok şey öğrendim, beyaz yakadan da çok şey öğrendim. Öğrendiğim her şeyi yanımızda çalışan personellerimizden öğrendim. Asla bu konuyla ilgili bir eğitimim yok, bir işletme eğitimim yok, meteoroloji mühendisliği eğitimim yok. Tamamen alaylıyım bu konuda. Sekreterden sonra muhasebe öğrendim. Birazcık muhasebe yaptım çünkü şirketin muhasebesini bilmek şirket sahipleri için çok önemli. Ondan sonra satış yapmaya başladım. Çok hoşuma gitti satış. Satış çok keyifli bir alan benim için. Satıştan sonra işte satın almaya döndük. Satın alma bitti, finans başladı. O da 2018'de başladı. Zor bir durumdan geçiyorduk o dönem ülke olarak. Biraz finans eğitimi almaya başladım o zaman. Finans eğitimi almaya başlayınca işte şirkette bazı şeylerin aslında yanlış gitmeye başladığını gördüm. Çünkü dediğim gibi babam memur ama işletmeyi bilmiyor, finans bilmiyor, muhasebe bilmiyor. Tamam bir şey atılmış ama bu kadar büyüyeceğini de tahmin edememiş. Şirketler büyüdükçe tabii sorunları da büyümeye başlıyor ve gerçekten profesyonel olarak yönetilmesi gerekiyor. Ya biz bunu dışarıdan bir profesyonel olarak yapacaktık ya da biz eğitilecektik, biz yapacaktık. Ben kendim eğitmeyi tercih ettim. Ve şirketi kurumsallaştırma sürecine soktum o dönem 2018'de. Çok iyi eğitimler aldım. 2 yıl danışmanlık aldım farklı insanlardan, işi iyi bilenlerden. Ondan sonra zaten şirketimizin tamamen büyüme süreci başladı.
Ondan sonra farklı bir yere evrildik. O zaman 2 şubemiz varken şimdi 6 şubemiz var. Biraz zorunluluktan gelmişti. Babamın istediği için geldim aslında. Çünkü dışarıdan baktığınızda erkek egemen bir sektör, çok temiz bir sektör değil. Hani bir kadının topuklu ayakkabılarınızı giyip gezemiyorsunuz ofislerde, plazalarda değilsiniz. Postallarınızı giyiyorsunuz, kasketinizi takıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz ama çok sevdim. Gerçekten bir de biraz erkek egemen bir sektör. Burada da başarılı olmak aslında benim hoşuma gitti. Ben 30 yaşında tamamen hayatımı değiştirdim. 30 yaşında yani bir gün kalktım, geriye dönüp baktım. Dedim bu ben değilim, bu benim hayatım değil. Ben işte yemek yapacağım, işte çocuğumu okula göndereceğim, akşam çocuğum eve gelecek, işte ödev yapacağız, gideceğiz. Bu benim hayatım ve bu ben değilim dedim. Ama bir günde oldu ve tamamen değiştim ve sabah kalkıp farklı bir yerde buldum kendimi. Tamamen yani 90 derece hayatım o gün değişti benim, bir günde değişti. İyi ki de değişmiş. Birçok şeyden vazgeçtim. 30 yaşında, iyi ki vazgeçmişim. O zamana kadar biraz daha pasif, işte hayır demeyi bilmeyen, İşte insanlar ne derse peki, hani kırılmasın insanlar, üzülmesin insanlar diyen bir kadındım. Ama dediğim gibi bir günde değiştirdim kendimi. Sadece bir günde. Sürekli bir huzursuz yaşıyorsunuz. Yani mutlu değilsiniz. Mutsuzluk aslında. Yani ait olmadığınız bir yerde, ait olmadığınız bir hayatı yaşıyorsunuz hissi var. Onu anladığınız anda biraz da tabii cesaret lazım bunun için. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çoğu insan, çoğu kadın maalesef buna cesaret edemiyor. Tamam 30 yaşında hayatımı değiştirdim dedim ama 32 yaşında başladım sektöre. Bu da benim biraz daha hızlı hareket etmemi, biraz daha fazla yorulmamı sağladı. Çünkü zamanım yok diye düşündüm. 20 yaşında başlayan birine göre 10 yıl geriden başlamış oldum. Biraz hızlı gittim. Belki biraz daha erken başlayabilirdim hani hiç zaman kaybetmeden. Ama belki de o zaman başlasaydım bu Elif olmazdım. Bu başarıyı elde edemezdim. Çünkü zorluklardan geçmem gerekiyormuş demek ki hayatımda. Doğru zamanda oldu ama isterdim. Belki biraz daha erken başlamayı isterdim hayata. Babamızdan kaynaklı bize bir güven vardı sektörde. Bizim çok sadık müşterilerimiz zaten vardı. 25 yıllık, 20 yıllık müşterilerimiz hala bizim müşterilerimizdir. Ama şirket önünü göremeden hareket eder bir durumdaydı. Kurumsallaşma sürecine kadar. Tamam biz satıyoruz, para kazanıyoruz ama ne kazanıyoruz? Ne kadar kazanıyoruz? Bunu hiç kimse hiçbir zaman bilmiyordu şirkette. Dolayısıyla yatırım yapmak için bir cesaretimiz yoktu. Bir şube daha açalım ama yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Tamamen hislerimizle hareket ediyorduk. Şimdi tamamen rakamlarla, tamamen fizibilite çalışmalarıyla hareket ediyoruz. Bu da dolayısıyla daha hızlı büyümeyi, kurumsallaşmayı sağladı tabii ki. Ben bunu sağladım şirkette. Bir adım atıyorsam biz buna hazır mıyız? Bunu biliyoruz. Hazır değilsek yapmıyoruz zaten. Aslında benim için zor değil, onlar için zor bir durum bu. Çünkü ben zaten hani böyle sağlık olarak, mental olarak çok güçlü bir kadınım. Ben aslında onları zorluyorum birazcık. Ama kadının olması da onları biraz daha ölçülü kılabiliyor. Karşılarında bir kadının olması. Ne kadar güçlü bir kadın da olsa, ne kadar başarılı görseler bir kadınla konuşurken daha farklı davranabiliyorlar. Onlara biraz daha zor oluyor. Onların hareketlerini kısıtlayan bir durum aslında. Yapacaklarını kısıtlayan bir durum bu. Hiç zorlanmıyorum ben sektörümle alakalı. Çünkü dediğim gibi ben en alt kademeden başladım. Ben testereyi de kullanabilirim, vinç de kullanabilirim, kamyonet de kullanabilirim, kamyon da kullanabilirim. Herkesin yaptığı, mavi yakanın beyaz yakanın yaptığı her işi yapabilirim. Her alanda çalıştım çünkü ben. O yüzden benim için çok zor bir şey yok. Biz kendi markamızla satış yapıyoruz. Bizi ayıran en önemli özellik bu. Biz çeliği ham haliyle üretmiyoruz. Evet ama fason üretim yaptırıyoruz. Özellikle yurt dışında. Kendi istediğimiz kimyalara göre, kendi istediğimiz normlara göre üretim yaptırıyoruz. Çeliğe de ekol markasını koyuyoruz. Aslında bir makine biter. Makine bittikten sonra çelikteki sorunu anlayabilirsiniz. Müşterimiz geldiği zaman işte bu çelikte bu sorun var denildiğinde 1 dakika işte biz fabrikaya soralım. Burada bir sorun var mı demiyoruz. Buyurun yeni malzemenizi veriyoruz diyoruz. Ondan sonraki bizim sorunumuz oluyor. Bizim farkımız bu ama farklı bir yere gittikleri zaman bu ürünü ben üretmedim. Ben de fabrikayla görüşeceğim. Bu sorunu onlar çözmeye çalışacağım. Sonra sizin sorunu çözeceğim gibi bir şeyle karşılaşıyorlar. O yüzden ben biraz daha tercih ediliyorum. Güven kaybedeceğimizde para kaybederiz. En büyük şeyim bu. Hani hiç önemli değil benim için para kaybetmek. Edebilirim ama insanların güvenini kaybetmek benim için çok önemli. Beni görüp aslında işte işi anlamıyor, kandırabiliriz gibi düşünenler oluyor tabii ki. Şimdi olmuyor, şimdi biraz daha tanınırım tabii ama sektörün ilk başlarında tabii ki böyle şeyler oluyordu ama işte bu biraz kadının farkı orada. Aslında biz daha ince düşünüyoruz, daha detaycıyız. Aslında hakim olmadığımız bir şey de
el atmıyoruz. Çünkü ben dediğim gibi en alt kademeden niye başladım? Tamamen sektöre hakim olmak için başladım. Sektöre hakim olduğunuz işte kandırılamıyorsunuz dolayısıyla. Tabii ki bu şaşkınlık veriyor. Hani konuşmalarımdan mesela çok şaşıran insanlar olduğunu hissediyorum. Sektörde de öyle. Ya da işte bir ortama çağrılıyorum, benim kim olduğumu bilmeden çağrıldığında beni gördüklerine şaşıranlar olabiliyor. Sistemi kurabiliyorsanız, iyi bir sisteminiz varsa çok zorlanmıyorsunuz. Çünkü biz burada belli kurallar çerçevesinde çalışıyoruz. Herkesin bir görev tanımı var ve herkes o görev tanımı içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla bir kargaşa ya da bir gerginlik yaşamıyoruz, hiçbir zaman yaşamıyoruz. Aksine çok büyümek istiyoruz, çok fazla istihdam sağlamak istiyoruz. Belki büyüdükçe işler daha da kolaylaşır bizim için. Çünkü her şube için farklı bir profesyonel atıyoruz. Onlar da zaten işi biliyorlar. Dolayısıyla hiç zorluk yaşamıyor. Önemli olan burada sistem. Sistemi çok iyi kurabilmeniz çok önemli. Başarımız güven, ben hep söylüyorum. Benim için başarı hep güven demek. Yani her sektörde bu böyle. Size güveniliyorsa başarılısınız demektir. Her zaman işiniz olacak demektir. Piyasa çok değişken, fiyatlar çok değişken ama insanlar güvenmedikleri bir insandan çok daha ucuz bir şey almak yerine güvendikleri insandan çok daha pahalı bir şey almayı tercih ediyorlar. İlk faydası aslında network. Nitelikli çevreniz olabiliyor sivil toplum örgütleri. Tabii ki doğru sivil toplum örgütünün içinde olabilmeniz gerekiyor. Network çok önemli. Etrafta tanınır olmak çok önemli. Bu aslında güveni de burada sağlıyorsunuz. Herkesten bir şey öğreniyorsunuz. Ben hiçbir zaman ben en iyisini bilirim demiyorum sektörde. Çok daha iyi bilenler var. Benden çok daha büyük firmalar var. Evet. Ama dinlemek önemli burada. Çünkü her şey şirket, her şey çalışmak, her şey para demek değil. Biraz da aslında belli bir yere geldikten sonra toplum yararına çalışmak da çok önemli. Bunları da sağlıyor sivil toplum örgütleri. O yüzden ben içinde bulunmaktan çok mutluyum. Çok daha fazla bulunmayı düşünüyorum önümüzdeki süreçlerde de. Network dedik. Aslında öğrencilerin yapabileceği en iyi şey öğrenci kulüpleri. Kulüpleri açmak, kulüplere üye olmak, burada farklı iş insanlarıyla projeler geliştirmek çok önemli. Öğrenciyken tanıştığınız insanlar sizin sonra hayatınıza dokunabiliyorlar çünkü. Benim birçok projelerimde tanıştığım ve benim çalışanım olan personellerim var bu arada. Yani bu çok önemli. Network burada önemli. Ondan sonrasında işe başladıkları zaman birazcık bizde şey var. Mezun olduk. Herkes bizi işe almak için bekliyor. İşte herkes CEO olmak istiyor, herkes yönetici olmak istiyor. Ama sadece mezun olanların %2'si CEO olabiliyor. Bunu bilerek başlamaları lazım. Biraz sabırlı olmak lazım. Ama dediğim gibi en alttan başlamak her zaman çok kıymetlidir. Hani biri size gelin, tamam siz Boğaziçi mezunusunuz, gelin şirketinizde yönetici olun dese bile olmayın derim. Onun için başarısız olursunuz, mutlaka başarısız olursunuz. En alt kademeden başlamak her zaman iyidir. İşin tozunu yutmak derler ya, işin tozunu yutmak çok önemli. Ben testereyi de kullanabilirim, miç de kullanabilirim. Tamam biz satıyoruz, para kazanıyoruz ama ne kazanıyoruz? Aslında benim için zor değil, onlar için zor bir durum bu.